çekerek başlayacağız ama öncelikle sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine çalışacağız. Zincirlerimi halkanın içinde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıkı örmüyorum. Tığımın başına alıyorum. Halkanın içerisinden ipimi alıyorum. Yine çok sıkı olmayan üçlü trabzanlar örüyorum. Şöyle halkamı tutuyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Halkanın içerisinden ipimi alıp bir üçlü trabzan çalışıyorum. 1, 2 zincir. Bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Bir tane üçlü trabzan. Şimdi ne yaptık? Bakın 6 zincir çektik. 4 tanesini kenar kabul ediyoruz. 2 zincirimiz var. 2 zincir, 4 zincir, 2 zincir, 4 zincir, 2 zincir. Şimdi halkamı çekiyorum, kısa ipimi ve kapatıyorum. İpimi daha sonra saklayacağım sıkıştırıp. Şimdi dönüşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 2 zincir olarak saydığım yere atlıyorum. 4 zincir çektiğimiz yere geçiyorum. Ve bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi bu 4 zincir çektiğimiz yerde arka arkaya 7 tane üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 1, 2 zincir çekelim. Şu 2 zincir çekerek oluşturduğumuz kafesin içerisine üçlü trabzan yapalım. 1, 2 zincir çekelim ve diğer 4 zincir çektiğimiz boşluğa atlayalım. Şimdi buraya bir tane çalıştık. 7 tane üçlü trabzan arka arkaya çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi 2 tane atlıyorum. Şöyle buradan sayalım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüden bakın zincirin arasından giriyorum ve üçlü trabzan çalışıyoruz. Şu şekilde bir görüntümüz olacak. Örgüyü ikiye böldüğümüzde sağı ve solu aynı olacak. Şimdi dönüşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada şimdi bir arttırma yapmış olacağız. Nasıl yapıyoruz? İlk kafesin içerisine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. Bakın arttırdık. Şimdi 1, 2 zincir. 1, 2 tane atlıyorum üçüncüye. Üçlü trabzan. Birinci. İkinci üçlü trabzan. Üçüncü üçlü trabzan. Arka arkaya 3 tane üçlü trabzan çalıştık. 1, 2 zincir. Şimdi bakın ikinci zinciri çektim. Şu aradaki üçlü trabzanın tam tepesine atlıyorum ve oraya üçlü trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. Bakın fark ettiniz mi? Şuradaki işlemleri tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Bakın şu trabzanlara geldim. 1, 2 atlıyorum üçüncüye. Şimdi ne yapmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk. Burada da aynısını yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk. Şimdi devam edelim. Burada ne yapıyorsak onun aynısını yapıyoruz. İkinci üçlü trabzan. Üçüncü üçlü trabzan. Şimdi 1, 2 zincir. Boşluğa atlıyorum. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa atlıyorum. Üçlü trabzan. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum.
4 zincir bırakacağız. Buradan sayalım 1 2 3 4 ve hemen şuraya sabitleyerek bir üçlü trabzan çalışıyoruz. Bakın başta da 1 2 3 boşluk vardı. 1 2 3 boşluk var. Başta arttırdık, ortada arttırdık ve sonda arttırdık. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. 2 zincir çektiğimiz kutucuğu atlıyorum. 4 zincir çektiğimiz yere 7 tane arka arkaya üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi 2 zincir çekelim. Şimdi bakın 7 tane trabzan yaptık. Üzerine 3 tane yaptık. Şimdi burada bir tane çalışacağız. Bir tanesini atlıyorum. İkinciye bir üçlü trabzan çalışıyorum. Tekrar 1 2 zincir. 2 zincir çektiğim yere atlıyorum. 4 zincir çektiğim yere 7 tane üçlü trabzan arka arkaya çalışıyorum. Şimdi 2 zincir çektiğimiz yerdeyiz. Örgünün tam ortasındayız. 1 2 zincir. Boşluktan bir tane üçlü trabzan. 1 2 zincir. 4 zincir çektiğim yere atlıyorum ve 7 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bakın örgünün bir yarısını bitirdik. Şimdi aynısını tekrar edeceğiz. Eğer hızlı geliyorsa anlatım, videoyu yavaşlatabilirsiniz. Aksi durumda da hızlandırabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 1 2 zincir atlıyorum. 3 trabzanın ortasından bir tane üçlü trabzan. 1 2 zincir. 2 zinciri atlıyorum. 4 zincir çektiğimiz boşluğa 7 tane üçlü trabzan. 1 2 zincir. Trabzandan sonra sayıyorum. 1 2 2 tane atlıyorum. Bir sonrakine üçlü trabzan kenarı yapıyoruz. Şöyle bir görelim. Modeli kurmuş olduk. Sayıları benimle takip ettiğiniz takdirde ve modelin kurulumunu doğru yaptığınız takdirde genişleterek devam edeceksiniz. Üst sıradan beraber devam edelim. 1 2 3 4 5 6 zincirle dönüyoruz. Şimdi burada arttırma yapacağız. Şuradaki boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. 1 2 zincir. 2 tane atlıyorum. Bakın 7 tane trabzanın üzerine şimdi 3 tane trabzan çalışacağız. 1 2 3. Bakın şurada da 7 çalıştık, 3 çalıştık, 1'e düştü. Modeli yaptık, bitti. Şimdi modeli yapıyoruz. 1 2 zincir. Şimdi burada modeli yaptık, bitti dedim. Burada kapattık, tekrar açacağız. O yüzden ne yapıyorum? 2 zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesinden üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere bir üçlü trabzan çalışıyorum. Bir sonraki sırada bu 4 zincir çektiğimiz yere 7 tane trabzan çalışıp modeli açacağız. 1 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Üçüncüyle diğer modelin tepesine geçiyorum. Bakın bu şekilde buraya biz model çalışacağız. Şimdi yan yana 3 tane üçlü trabzan. 1 2 zincir. Şimdi geldim ortaya. Buradan alttaki gibi genişleteceğiz. Arttırma yapacağız. Üçlü trabzanla birleştim. 2 3 4 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. 1 2 zincir. Aynı yere üçlü trabzan. 1 2 3 4 zincir. Yine aynı yerdeyim. Şimdi 2 zincir çekip atlıyorum. Bakın 7 tane trabzan var. Buraya 3 tane trabzan çalışıyoruz. 1 2 3. Parçanın bir yarısını yaptık, diğer yarısını yapıyoruz. Şöyle bir görelim. Bakın arttırma yaptık. Burada arttırma yapıyoruz. Sonda da arttırma yapacağız. Burada modeli kapattık. 7 trabzan, 3 trabzan, 1 trabzan. Üzerine 7 trabzan gelecek. Şimdi aynı şekilde tamamlayalım. Bir sıra daha beraber örelim. Ne yapıyoruz burada? 2 zincir çekiyoruz. Modeli kapatmıştık. Buraya üçlü
trabzanla birleştim. 1 2 3 4. Aynı yere üçlü trabzan. Şimdi tabanını kuruyorum. Burada model kuracağız bir üst sırada. 1 2 zincir atlıyorum. 1 2 3 tane arka arkaya üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi burada kapanışta da arttırma yapacağız. 1 2 zincir boşluğa üçlü trabzan. 1 2 3 4 zincir boşluğa üçlü trabzan. 1 2 zincir. Şimdi aşağıdan sayalım. 1 2 3 dördüncü zincire üçlü trabzanla birleştiriyorum kenara. Şöyle göstermiş olalım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirle dönüyoruz. Bakın burada arttırma yaptığımız yerin üzerine şimdi 4 zinciri olan yere direkt geçip 7 tane arka arkaya üçlü trabzan çalışıyoruz. 1 2 zincir. Bakın modeli kapatacağız şimdi. 7 trabzan, 3 trabzan, tam ortasına geliyorum. Bir tane trabzan. Karışık gibi görünüyor ama sayıları hangisinden sonra hangi tekniği uygulayacağınızı öğrendikten sonra çok rahatlıkla örebileceksiniz. 1 2 zincir. Şimdi 2 zinciri atlıyorum. 4 zincire 7 tane üçlü trabzan. 1 2 zincir. 2 zinciri atlıyorum. 3 trabzanın tam ortasındakine bir tane üçlü trabzan. 1 2 zincir. Şimdi 2 zinciri atlıyorum. Buradaki 4 zincire 7 tane üçlü trabzan. 1 2 zincir, örgünün diğer tarafına geçeceğiz. Buradaki 2 zincir çektiğimiz yere batıyorum. Bakın aşağıda yaptığımız gibi. Şimdi 1 2 zincir, 4 zincir çektiğimiz yere geçip 7 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Şöyle bir görelim. Bakın. Modeli açtık, kapattık. Açtık, kapattık. Açtık, kapattık. Bakın buralarda açıyoruz şimdi de. Aynısını diğer tarafta da uygulayacağız. Bir sonraki sırada arttırma yapacağız. Bakın çünkü burayı kullanmış olduk. Bakın bir boşluk üzerinde arttırma yaptığımız sıra. Bir boşluk üzerinde arttırma yaptığımız sıra gelecek. Bundan sonrası birbirini tekrar eden işlemler, istediğiniz büyüklüğe gelene kadar arttırarak örebilirsiniz. Şimdi ben ördüm. İstediğim ölçüye gelene kadar tamamladım. Şu başlangıçtaki trabzanların düz yönünü örgünün düz olarak kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Şimdi son sırada da şöyle bir tane daha ördüm. Ondan göstereyim size. Şöyle kenar yapacağız. Bu kenarı yapmak adına bakın arttırma sırasında örüp bıraktım. Yani motifleri 7, 3, 1'i yapmadım. Buraya kenar kısmına çalışacağız. Şimdi ölçülerine bakalım. Şöyle bundan göstereyim size ölçülerini. Henüz ütü yapmadım. Nemli bezle, hafif nemli bezi üzerine koyup ütüleyeceğim. Şimdi bağcık kısmını almıyorum. Şöyle 58 santim. 60 da diyebiliriz buna. Tabi esneme payı olacak ütüden sonra. Şöyle bakalım. Şöyle ortadan ucuna kadar da 27 santim. Yani 60'a 30 ölçülerinde diyebiliriz. Bağcıklarına da bakalım. Bunları da ben 100 zincir çekerek yaptım. O da 45 santim. Ölçüyü nasıl aldım? Bakın orta kısmını şöyle bel kenarına 36 beden bir pantolon bu. Buradan bakın düğmeyi geçtim. Şuradan yandan bağlayacağız. Arkaya kadar kıvrılıyor. Böyle ölçüde alabilirsiniz. Verdiğim ölçüleri oranla da örebilirsiniz. Bandana yapacaksanız daha kısa örebilirsiniz. Birkaç sıra önceden tamamlayabilirsiniz. Omuz çalı yapacaksanız daha uzun yapabilirsiniz. Zaten modeli istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Şimdi kenar parçalarını nasıl öreceğiz? Hangi yönden örmeliyiz? Detaylarını görelim.
Şimdi arttırma sırasıyla geldim. Zincir çekerek devam edeceğim. Önce zincirimizi yapalım. Ardından örgünün ne tarafına gideceğiz onu göstereceğim. Tamamlayınca geri dönelim. Her bir ilmeğe bir sık iğne yapalım. Şimdi bağcık kısmını tamamlamış olduk. Şöyle hafif kıvrılma elde etmiş olacaksınız. Şimdi örgünün düz yüzündeyiz. Bakın ilk sıradaki trabzanlar düz. Bu şekilde yatırın. Düz kısımdan ilerlemiyoruz. Üçgen kısma doğru ilerleyeceğiz. Şuradan alıyorum. Bakın ördüğümüzde 7 3 1 yapacağımız kısımdan ilerliyoruz. Şimdi direkt tığımın başına alıyorum. 2 zincir çektiğimizi atlıyorum. 4 zincir çektiğimizin içerisine arka arkaya 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 zincir. Hemen dibine geliyorum. Bakın şöyle öndeki ilmekleri içerisinden ipimi alıyorum ve ikisini bir örüyorum. Aynı yerden devam ediyorum. 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi 3 tane trabzanın ortasındakinden alıyorum. İkisini bir örüp sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın başına alıyorum. 4 zincir çektiğimiz yere 4 tane üçlü trabzan. Kirpik detayını tekrar yapalım. 1 2 3 4 zincir. Öndeki ilmeklerden ipimi alıyorum. İkisini bir örüyorum ve aynı yere 4 tane üçlü trabzan. Bir sonraki 3 trabzanın ortadakinin tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde 4 zincir çektiğimiz her tepeye aynı kirpiği yapacağız. Uca kadar ilerleyelim. Uçta nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ütülenmiş hallerinden sonra çekeceğim fotoğrafları paylaşacağım topluluk sekmesinde arkadaşlar. Instagram hesabımdan da görebilirsiniz duruşunu. Şimdi başa kadar ilerledim. Burada 4 zincirimiz var. Burada 4 zincirimiz var. İlk 4 zincirin içerisine kirpiği yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan ördüm. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere 4 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Şimdi parçanın bir yarısını tamamlamış olduk. Diğer yarısını tamamlayacağız. Burada hep bir tane trabzan yaparak yükseldik. Burada ne yapıyoruz? 1 2 zincir çekiyorum. Tam ortasından bakın. 2 zincir çektiğimiz boşluğun içerisinden ipimi alıp ikisini kilitliyorum ve tamamlamış oluyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki 4 zincire geçiyorum ve aynısını buraya da örüyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim arkadaşlar. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Bütün videolarımı üyelerim herkesten önce izleyerek örebilir. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki paylaşımları da anında görebilin. Şimdi bakın 2 tane şimdi üçgen geliyordu ucu 2 tane kirpik yapmış olduk. Tabi isterseniz siz farklı şekilde de örebilirsiniz. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Farklı kenarlarda gidebilirsiniz. Şimdi geri kalanları da yine aynı mantıkla başa kadar tamamlayacağız. Örgümüzün yine düz yüzündeyiz. Takip ediyorum. Bağcığı tamamladım geldim. Dikişsiz devam ediyoruz bakın. Sık iğneyi en son sık iğneyi yaptıktan sonra buradaki yuvalara çalışarak devam edeceğiz. Sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi başa kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Gördüğümüz bütün boşluklara 5'er sık iğne örerek devam edelim. Merak ediyorum bu modeli daha önce çalıştınız mı? Yoksa videoda benimle birlikte mi ördünüz? Model hakkında, renkler hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Varsa bir sorunuz yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.